Selamlar arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün hava gerçekten çok güzel. Orlando'dayım, burada Celebration diye bir yer. Biraz yürüyelim dedik, biraz fotoğraf çekelim dedik. O yüzden bu şekilde giyindim. Aslında bugün çalışmıyorum, bugün izin günüm. Yaklaşık 10 gün kadar izin aldım. Hatta şöyle bir şey fark ettim. Biliyorsunuz ben evden çalışıyordum, bazen ofise gidiyordum vesaire ama her zaman hafta içleri 9 ve 5 arası sürekli işteyim. Dışarı çıkmıyorum, dışarısını görmüyorum. O yüzden dışarı çıktığım zaman böyle insanların gerçekten benim çalışma saatlerimde gezdiklerini görünce ilginç bir şekilde mutlu oldum. Dedim ki gerçekten hayat ofiste 9-5 zaman geçirecek bir hayat değil. O yüzden başka planlar yapmamız gerekiyor. Hatta o yüzden bu videonun konusu da evlerle alakalı. Şimdi bir kahve içelim. Daha sabah ayılamadım. Bir kahvemizi içelim, ayılalım. Daha sonrasında sohbetimize devam edelim. Bilmiyorum hatırlar mısınız ama Soramazsın adlı bir kanala katılmıştım Türkiye'ye en son gittiğimde. O zaman sizlere konuşuyorduk. Diyorduk 2025'in sonuna kadar planlarımdan bahsetmiştim. Orada 10 tane ev alacağımdan bahsediyordum ama o şöyleydi arkadaşlar. Bir partner eşliğinde alacaktık. Hatta Kaan abiyle alacaktık ama daha sonrasında farklı business'lar girdi araya. Ben Amazon'a girdim, o farklı işlere girdi. O iş biraz kaynadı ama benim hala aklımda tabii ki var, yani her gün bunu düşünüyorum. O yüzden zaten business'dan kazandığım paralarla ilerleyen zamanlarda umarım işler yolunda giderse yine o işe devam etmek istiyoruz. Yani bu iş şöyle oluyor, sizlere daha önceden bahsetmiştim. Gelir durumu iyi olmayan insanlara Amerika'da Section 8 adlı bir program var. Bu programı Amerika'da yaşayan bazı arkadaşlar belki duymuştur. Ben de bu programa katılıp aslında aldığım evleri devlete kiralamak istiyordum. Programlardan bir tanesi buydu. Ama daha sonrasında biliyorsunuz ben evimi yeniledim. Hatta daha video gelmedi. Soruyorsunuz abi video ne zaman gelecek diyorsunuz. Aklımda video gelecek arkadaşlar. Bu hafta yavaş yavaş bitiriyoruz. Aslında evin %80'i bitti ama benim şu an yatağım gelmedi. Yerde yatıyorum yaklaşık bir aydır. O yatak geldiğinde ve yatak geldikten sonra da bazı dizaynlar yapılacak benim odaya. Onu yaptıktan sonra evi bitireceğiz. Videoyu çekeceğiz. Her neyse, bilmiyorum kuş sesleri çok geliyor mu ama arkada kuşlar deli bağırıyor. Neyse arkadaşlar, sizlere programı biraz sonra detaylı olarak anlatacağım. Bir kahvemi içeyim, ayılayım ben. What do you got? Oh, you're recording me? Birthday cake pop. And a creme brulee latte, which is seasonal flavor, and I haven't tried it. Okay, you're a Starbucks girl, huh? No, you're a Starbucks girl. You have an account. By the way, Christina is with me. We are traveling in Celebration. I'm showing her Orlando area. So she lives in Daytona. It's a little bit far. How you like your Cake pop. cake pop? Cake pop. You decided to record me when my mouth was full. So there's a feature with this camera. Basically, I'm gonna hold it like that. I'm gonna double tap on my face. 1, 2. Okay. I'm gonna give it to you. Is it recording? Yeah, it's recording right now. So you go further. Yep, just like that. Neyse arkadaşlar, tekrar videoya giriş yapalım. Şimdi burası dediğim gibi Celebration kısmı. Burada Christmas tree de kurmuşlar. Çok güzel tasarımlar var, dekorasyonlar var. Ve ben de kamerayı bu şekilde ayarladım ki hem sizlerle sohbet edelim hem de sizlere bu ev muhabbetinden bahsedeyim. Ben bu ev muhabbetine nereden sardım? İlk önce ona başlayayım. Biliyorsunuz ben de YouTube'u sizler kadar izliyorum ve YouTube'da birçok adam var. Onları izliyorum. Nerelere yatırım yapmalıyım, uzun vadeli, nerelere kısa vadeli yatırım yapmalıyım tarzında araştırmalarım oldu. Bu araştırmalarımdan bir tanesinde de uzun vadeli yatırım olarak da Amerika'da olan bu government programını gördüm. Yani devlet programını gördüm. Benim burada şüphelerimden bir tanesi, ben şimdi kapı kapı dolaşıp kira toplamak istemiyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz zaten önceden de roommate'lerle kalınca da hani 5 senedir insanların paralarını elden topluyordum. Daha sonrasında şu an tek başıma yaşamaya başladım. Ama yani bu süreç biraz yani kafa ağrıtan bir süreç. Bazıları kirayı zamanında vermedikleri oluyor, geç verdikleri oluyor. Hani ister istemez senin kafanda soru işaretleri oluyor vesaire. O yüzden bu benim çok hoşuma gitmeyen bir işti. Daha sonrasında bu programda şunu gördüm. Bu programda devlet direkt kiranızı size yatırıyor. Yani siz kimseyle muhatap olmak zorunda kalmıyorsunuz arkadaşlar. Bu programın güzel yanlarından bir tanesi. Slowly, slowly, slowly. Don't go too fast. Yeah, very good. Just like that. Okay. Anyways, dediğim gibi kirayı siz elden toplamak zorunda kalmıyorsunuz. Her ay ayın başında paranız yatıyor arkadaşlar. Bu en sevdiğim özelliklerinden bir tanesiydi. Onun dışında şimdi ben Florida bölgesinde yaşıyorum. Buraları giderek pahalı olmaya başladı. Yani benim evim çok değerlendi. Şu an olsaydı zaten. Mesela ben ev alamazdım ama Allah'tan 4-5 sene önce aldığım için şu an hani kurtardım ev alma muhabbetinde kendimi ama bu işi Orlando'da, Florida'da, Miami'de, ne bileyim Kaliforniya'da böyle büyük şehirlerde yaptığınız zaman
çok fazla kazanç getirmiyor arkadaşlar. Neden diyeceksiniz? Çünkü ev fiyatları çok yüksek. Siz evi alıp devlete kiraladığınız zaman o kira evin masrafını çıkarmıyor. Bu da aslında işin business kısmını batırıyor. Biz de o yüzden aslında buralarda yapmak istiyorduk bu işi. Hani diyorduk ki hani başka eyaletlerde, başka şehirlerde hiç görmediğimiz, hiç bilmediğimiz yerlerde ev almayalım. Kendi bildiğimiz bir yerden ev alalım diye düşünüyorduk. Daha sonrasında baktık bunu mümkün olmuyor. Neden derseniz sizlere bahsettiğim ev fiyatlarının yüksek olması sebebiyle. Bu iş nerelerde daha çok oluyor derseniz bu iş genelde Amerika'nın içlerinde oluyor arkadaşlar. Yani işte Amerikan içlerine doğru giderseniz Alabama olur, Kentucky olur, işte Ohio tarafları olabilir, Chicago tarafları olabilir. Buralarda bu işi yapan çok fazla insan var zaten. Ama bu işle alakalı işte iyi yorum yapan da var, kötü yorum yapan da var. Ben yaklaşık bir senedir araştırıyorum arkadaşlar bu işi. Bu işte önemli olan şey aslında takımınızın olması. Çünkü siz bu işi başka bir eyaletten yönetmek istediğiniz zaman orada hazır halde olan property manager'lar olabilir. Ya da bazı insanlar vardır bunların işte atıyorum renovasyon kısımlarını yapabilir. O yüzden orada bir takımınızın olması önemli. Burada hedef şu abi. Şimdi ilk önce gidiyorsunuz. Benim yapacağım taktiği anlatıyorum sizlere. Normalde herkes kolay kolay anlatmaz. Bunları sizlere parayla şarj eder. Her neyse ben size business planımı anlatacağım. Şimdi şu an yapamıyorum çünkü paramın çoğunu harcadığım için yapamıyorum ama para biriktirdiğim zaman direkt olarak bu işe gireceğim. Ve giriş parası olarak da aşağı yukarı 120 bin, 130 bin dolar kadar para gerekiyor arkadaşlar. Çünkü ben evi cash almak istiyorum. Alacağım ev büyük ihtimal 30 bin, 35 bin, 40 bin dolar civarında olacak. Onun sonrasında bu evi aldıktan sonra tabii 35 bin, 40 bin aldığınız ev mükemmel kondisyonda değil. Onu kesinlikle yenilemeniz gerekiyor. Çatısını değiştireceksiniz, AC'sini değiştireceksiniz, su ısıtıcısını değiştireceksiniz. Ev komple boyanacak, flooringler değişecek. Aşağı yukarı bir 70 bin dolar, 80 bin dolar tarzı bir harcama yapılıyor. Bunu da yaptığınız zaman zaten 30 bin aldığınız ev atıyorum 70 bin koydunuz 100 bin dolar oluyor. Daha sonrasında siz bu 100 bin doları atıyorum 120 bin dolar diyelim birazcık hani worst case senaryoya göre hesaplayalım. Sonrasında bankaya gidiyorsunuz diyorsunuz ki ben evi yeniledim artık benim evim daha değerli. You recording me? Yes. Behind the scenes. Behind the scenes. Yani siz sonra bankaya gidiyorsunuz arkadaşlar diyorsunuz ki bakın ben bu evi aldım 35 bin dolara ben bu evi yeniledim. Gelin bu evi tekrar bir değerlendirin diyorsunuz. Sonrasında onlar eve geliyor bakıyor. Tamam diyor sen 35 almışsın ama evin şu anki değeri şu an 120 bin, 110 bin ya da 130 bin size bir rakam söylüyorlar. Daha sonrasında tabii bunun rakamları söyledikten sonra eğer siz benim dediğim gibi kiralama işini yapmak istiyorsanız yani Section 8 işini yapmak istiyorsanız sonuçta evinizin de o government programına uygun olması gerekiyor. Yani siz evi bitirir bitirmez sizin eviniz bu programa uyumlu mu diye denetlemeye gelecekler. O yüzden bu denetlemeyi geçebilmesi için de sizlere bahsetmiş olduğum takım çok önemli. Yani bu takımın gerçekten bu işlerde tecrübesi olması gerekiyor ki tek seferde bu inspection dedikleri muhabbeti geçebilesin. Daha sonrasında bu inspection'ı geçtikten sonra dediğim gibi evin değerini de zaten arttırıyorsunuz yaptığınız yatırımlarla beraber, renovasyonlarla beraber. Sonrasında bankaya gidiyorsunuz. Diyorsunuz ki abi benim evin değerinin %70'ini, %75'ini bana kredi olarak ver. Oradan da aşağı yukarı sizlere atıyorum %9, %8, %10 artık neyse bir faiz geliyor. O parayı çekiyorsunuz. O çektiğiniz banka parasıyla hop bir de ikinci ev alıyorsunuz. Yani siz bir ilk evi cash olarak alıyorsunuz. İkinci evi de neredeyse banka parasıyla yapıyorsunuz. Daha sonrasında ikinci evi de aynı şekilde banka parasıyla cash aldığınız için onda da aynı şekilde 30 bin, 35 binlik bir ev alıyorsunuz, yeniliyorsunuz takımla beraber. Bu uzun süren bir süreç. Yani sizlere bahsetmiş olduğum bu süreç 6 aylık bir süre gerektiriyor. İlk evi alıp yenileyip daha sonrasında tekrar bankadan para çekene kadar. Biraz uzun bir süreç. O yüzden biraz da sabırlı olmak gerekiyor. Ama tabii sizin yeterli cash'iniz varsa ben şu an bir ev girmeyi düşünüyorum ya. Mesela 3 ev birlikte girerseniz arkadaşlar 3 ev girdikten sonra bankadan 3 evin direkt parasını çekiyorsunuz %70'ini. O krediyle 3 tane ev daha alabiliyorsunuz. O yüzden ne kadar çok cash girerseniz bu için daha uygun. How you feel now? Are you gonna be able to hold it? Yes, you made me stand like this for so long. My shoulder was hurting. Where are we going? We're gonna stay here. Evet arkadaşlar yani olayları kısaca böyle. Eğer daha fazla capital'ınız varsa bu işte daha fazla büyüyebiliyorsunuz. Ama capital'ınız yeterli değilse atıyorum 120 bin, 130 binle giriyorsanız 6 ay sonra ikinci evinizi, çünkü bankadan tekrar para çekebilmek için yaklaşık bir 6 ay geçmesi gerekiyor. İkinci evinizi de o şekilde çekip yavaş yavaş scale yapmaya başlıyorsunuz. Yani benim aslında
Hem üzüldüğüm hem de sevindiğim bir kısım var. Üzüldüğüm kısım yani keşke diyorum bazen evi yenilemeseydim. Çünkü eve harcadığım masraf neredeyse bir ev cash parası kadar eve masraf harcadım. Evi yeniledim vesaire. Tabii çok güzel bir evde oturacağım, tek başıma oturacağım. Hani her şey on numara olacak ama işte yatırım kısmı olarak bazen diyorum ki o yapacağım masrafı sizlere şu an anlatmış olduğum business modeline yatırsaydım uzun vadede benim kafamı daha rahat edecekti. Şimdi derseniz abi devlet ne kadar kira veriyor? Sen böyle bir anlatıyorsun, ediyorsun vesaire. O da şöyle oluyor arkadaşlar. Mesela 3 odalı bir ev aldık diyelim. Bu 3 odalı evi bakıyoruz. Evin layout'u uygun mu, değil mi? Bu 3 odalı evi 4 odalı yapabiliyor muyuz? İlk önce ona bakıyoruz. Çünkü oda sayısı fazla olursa Amerikan devleti daha fazla para veriyor. O yüzden ben genelde 4 ya da 5 odalı evlerde bu işi yapmayı düşünüyorum. 4 odalı ev için yaklaşık sizlere 1300-1250 dolar tarzında bir aylık kira veriyorlar arkadaşlar. Tabii bunun 100 dolarını, 120 doları siz burada yaşadığınız için, tabii oralarda yaşayamadığınız için orada bir şirketle anlaşmanız gerekiyor. Onlar sizin property manager'ınız olacak. Yani oradaki sizin real estate'inizi yönetecek, oradaki kiracılarla muhatap olacak vesaire. Çünkü siz olamazsınız yani biraz mesafe var. Bir de bu işi scale yaptığınız zaman ben bir ev başlayacağım, 2 ev, 3 ev başlayacağım ama ilerleyen zamanlarda 5 senenin sonunda atıyorum 20-30 tane evim olacak. O yüzden bu iş yani böyle bir tek seferlik bir iş değil. Bunu biraz kafayı kırıp gerçekten evi iyice araştırıp bu evden para kazanabilir misiniz, kazanamaz mısınız? Bölgeyi araştırıp bölgedeki sizin gibi evler ne kadar para kazanıyor vesaire biraz araştırmanız gerekiyor. Her neyse arkadaşlar daha sonrasında dediğim gibi yüksek capital girerseniz 3 ev girdiniz mesela 350 bin dolar harcadınız. 6 ay sonrasında 3 tane evin içeriden parasını çekip 3 ev daha alabiliyorsunuz. Yaklaşık 400-500 dolar kadar bir ev için faiz ödediğinizi düşünürsek çünkü bankadan para çekiyorsunuz, kredi çekiyorsunuz. %9'dan faiz verdiklerini düşünelim. Zaten 1300 dolar kira geliri vardı. Tabii bunun işte ıvırını zıvırını çıkardıktan sonra size aşağı yukarı 1000 dolar kalıyor arkadaşlar. Tabii bu profit. Ama sonrasında siz dediğim gibi ikinci evi banka parasıyla alacağınız için cebinizden çok fazla bir şey çıkmayacak ya da atıyorum 10 bin 15 bin falan çıktı renovasyon kısmında. Ondan da atıyorum 500 dolar keselim 1000 dolar eksi 500 yaptığımız zaman ikinci evden de mesela 500 dolar profit alacaksınız. Ne oldu 6. 7. ayın sonunda siz 1500 dolarlık her aylık bir gelir elde ettiniz. Bunu bir de sürekli yaptığınızı düşünürseniz sürekli sizin aylık olan geliriniz artacaktır. Ama dediğim gibi uzun süren bir süreç, takım çok önemli. Onun dışında araştırmak, networking bunlar da çok önemli. Bu benim uzun süreli planladığım bir yatırım planı. Onun dışında kısa süre olarak da biliyorsunuz Amazon'a girdim. Şu an sakız işleriyle uğraşıyorum. Aslında onunla alakalı sizlere başka bir video daha çekeceğim. Neden böyle bir fikir edindim? Sakız işi nereden çıktı? Nasıl oldu? Bunlarla alakalı bir video herhalde haftaya gelir. Ama bu videoda sizlere sadece ev işlerini anlatmak istedim arkadaşlar. Yani bu işlerde gerçekten üstüne düşerseniz ve gerçekten dediğim gibi evleri aldığınız zaman o evi atıyorum adam 50 bin 60 bine satıyordur ama siz hani evi sonuçta gidip göremezsiniz. Orada bir takımınız olacağından bahsetmiştim. O kişi gidecek, evin dışarısına bakacak. Hani ondan sonra ne kadar masraf çıkar bize, ne kadar masraf çıkmaz. Satıcıyla pazarlık yapacak. Adam 50 bin dolar diyebilir ama siz o evi 30 bin dolara da alabilirsiniz. O yüzden bu tamamen bir süreç. Ben bu süreci şu an başlayamıyorum ama dediğim gibi şu an parayı biriktirmeye başladım. Çok saçma şeylere para harcamıyorum. Bakarsanız bütün arabalarımı sattım. Öyle lüks arabalara zaten binmiyorum. Tesla aldım. Elektrikli, benzine de para vermek istemiyorum. Şöyle bir 2025'in başına kadar biraz para biriktireyim arkadaşlar. Daha sonrasında ilk yatırım evimi aldığım zaman sizlere bunun da videosunu çekeceğim. Hatta olursa buradan uçağa atlayıp İşte Nashville olur, Alabama olur, Kentucky olur. Sizlere bahsetmiş olduğum Amerika'nın içerisindeki bölgelere de gidip ilk aldığım evi de sizlere göstermek istiyorum. Bu çünkü bir başlangıç olacak. Ben böyle planlar verdiğim zaman genelde uzun süreli planlar veriyorum ve bir şey söylediğim zaman çoğu arkadaş demişti abi hani ev alacaktın 2025 bitiyor ne oldu? Hiç ses gelmiyor demiştiniz. Hani bir yönden de ona açıklama yapmak istedim. Ben bir şey yapacağım dersem genelde yapıyorum arkadaşlar. Hep sürekli aklımda. Ama maalesef bu seneye yetiştiremedik. Birazcık da kendime yatırmak istedim arkadaşlar bu parayı. Yani sürekli biliyorsunuz 5 yıldır roommate'lerle yaşıyordum. 30 yaşıma geldim. Yani belki aranızda hiç roommate'le yaşamamış arkadaşlar olabilir ama Amerika'da gerçekten ev arkadaşıyla yaşadığınız zaman çok güzel para save yapabiliyorsunuz. Zaten ben 5-6 sene bu şekilde ev arkadaşlarımla yaşadığım için tabii ben evimi 4-5 sene önce aldım. Odalarımı kiraladım. Bilmeyenler varsa kısaca onu da söyleyeyim. Yani oradan belli bir kar ettim aslında. Hani kirayı ben hiç vermedim. Mortgage'ımı 5-6 senedir vermiyordum. Sadece kiracılarım veriyordu. İşte o parayı hem evi yenilemeye kullandım şu an. Kullanmasaydım da yine ev alacaktım. Yani illa böyle bir planım vardı 5 sene öncesinde. Bakalım şu an 2025'e girmeden
bir ev alamayacağız gibi gözüküyor ama girdikten sonra büyük ihtimal 2 tane ev almayı düşünüyorum. Belki 3 olur, belki 4 olur. O zaman business'ın nasıl gittiği ile alakalı olarak değişen bir durum. Çok fazla kenarda para tutmak istemiyorum. Bankada para da tutmak istemiyorum. Çünkü bankada tuttuğunuz para çok bir işinize yaramıyor arkadaşlar. O şekilde biraz uzun uzun işleri anlatmak istedim. Tabii işler şu an size anlattığım kadar kolay olmayacak. %100 olmayacak zaten bu. İlla ki ileride problemlerle karşılaşacağız. Ama uzun süreli bir yatırım olarak benim aklıma bu geliyor. Çünkü real estate her zaman size kazandırıyor arkadaşlar. Ama bir de şöyle düşünün, siz bunu sürekli 5 sene boyunca her 6 ayda bir ev alacak şekilde tekrarlarsanız zaten 5 senenin sonunda zaten hiç emekli olmanıza gerek kalmıyor. Yani insanlar şöyle bir düşünüyorum, 9-5, 55-60 yaşına kadar çalışıyor ki emekli maaşı alabileyim diyor. Ama sizlere benim bahsettiğim sisteme biraz kafa yorarsanız, birazcık üstüne düşerseniz, birazcık da cesaretli olursanız, çünkü baktığınız zaman hiç bilmediğiniz bir eve yatırım yapacaksınız. Hiç görmediğiniz evlerden satın alıp bu evlerden kar yapmaya çalışacaksınız. İnsanlara kiralayacaksınız vesaire. Zor bir süreç ama sürekli yaptığınız zaman emin olun siz 50 yaşını beklemeden, ben şu an 30 yaşındayım mesela, 35 yaşında zaten çok rahat bir şekilde hani emekli hayatı yaşarım ki emekli maaşı da değil, emekli maaşın 10-15 katı kadar para kazanabilirsiniz arkadaşlar. Neyse, yine para konuştuğumuz bir video oldu. Amerika'da yaşayan arkadaşlar benim şu an ne konuştuğumu çok iyi anlamıştır. Türkiye'de de gerçi öyledir ama para önemli arkadaşlar. Ekonomik özgürlüğünüzü elinize almanız çok önemli. Hatta siz genç yaşlarda, benim artık 30 yaşına geldim. Yine çok yaşlı değiliz ama daha genç yaşlarda biraz daha akıllı adımlar yaparsanız benden çok daha ileri seviyelere gelebilirsiniz. Hani biliyorum bazı arkadaşlar beni idol olarak görüyor. Sağ olsunlar, çok teşekkür ediyorum hepinize ama yani ben sizin karşınızda mükemmel bir örnek olarak da çıkmak istemiyorum. Benim çok fazla yapmış olduğum hatalar var. Ben bu hatalardan aldığım dersleri sizlere söylüyorum. Bu arada arkamdaki insanlar az çok görmüşsünüzdür. Köpeklerini gezdiriyor. Ailesiyle beraber yürüyüşe çıkmışlar. Çok güzel şeyler bunlar. Ben ilk Amerika'ya geldiğimde komilik yaptığım zamanları hatırlıyorum. Bu şekilde çalışıyordum bir restoranda. Komilik yapıyordum. İnsanlar geliyordu, yandan geçiyordu, geziyordu, tozuyordu. Ben orada çalışmak zorunda kalıyordum. Şu an biraz level atladık. Yani artık hafta sonları kendime tatil verebiliyorum çalıştığım şirket sebebiyle. Ama yani ilerleyen zamanlarda sizlere bahsetmiş olduğum uzun dönemli yatırımı sürekli olarak 4-5 sene yaydığınız zaman bunlarla da muhatap olmayacaksınız. Dünyanın her yerinde, her şehrinde istediğiniz zaman atlayıp gidebileceksiniz. Kimseye hesap vermek zorunda değilsiniz. Yıllık iznim geldi mi, gelmedi mi, bunları düşünmek zorunda değilsiniz. Gerçekten bu sizlere ekonomik özgürlüğü verebilecek bir yatırım olarak gözüküyor şu an. Bakalım, kovalıyoruz arkadaşlar. Sizlere de kısaca bir açıklama yapmak istedik. Neden sürekli ev alma konusunda ısrar ettiğimi. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere diyelim. Christina, say goodbye. Bye everyone. Say görüşürüz. What? Görüşürüz. 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 Yeah. Görüşürüz. Yeah. What is in görüşürüz in Russian? What do you mean goodbye? Goodbye, yeah. До свидания. What is that? Das свидания? До свидания. Arkadaşlar, das свидания. See you. Davay davay. Merry Christmas.